Herkese selamlar kıymetli dostlar. La Liga'da yılın en iyi golü ödülü Arda Güler'e gitti. Avrupa basını tabii ki de bununla ilgili haberler yayınladı ki özellikle Alman ve Fransız basınında çok kritik haberler var Arda Güler'le ilgili ama İspanya basını biraz ayıp etti ve beklenen haber de geldi. CS'in verileri açıklandı. En değerli oyuncular listelendi. Kenan Yıldız ve Arda Güler var. Bunları da değerlendireceğiz. Hepsini böyle topladım. Güzel bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk gündemimiz Real Madrid olacak. Tabii ki çok önemli olay Mourinho'nun Real Madrid'in başına tekrar gelmesi. Florentino Perez mevcut başkan seçimi kazanırsa Mourinho'yu getireceğini söyledi ki Mourinho da zaten ekibiyle beraber şimdiden Perez'in ekibiyle böyle içli dışlı ve sürekli olarak bir kadro değerlendirmesi yapıyorlar. Artık bugün öyle bir olay oldu ki yani Perez'in kazanması artık kesin gibi görünüyor. Çünkü diğer rakip Enrique Riquelme bir açıklama yaptı ki Türk basınında da var bu. Bu haberler gündem oldu. Ben dedi kazanırsam dedi Haaland'la konuştum. Haaland'ı Real Madrid'e getireceğim dedi. Ve çok emindi kendinden. Biz konuştuk. Ben onu zaten çok daha öncesinden tanıyorum. Haaland'ın gençlik yıllarıyla yan yana oldukları bir fotoğraf basına servis edildi falan. Onları gösterdi. Ama sonra Marca gazetesi öyle bir haber yayınladı ki yani bu tamamen yalan. Hatta Haaland'ın menajeriyle temasa geçmişler ve karşı tarafın çok sinirli olduğunu, her iki ya biraz da böyle politik bir cevapla her iki adaya da başarılar dileriz. Biz burada yokuz ama böyle haberler bizim sinirimizi bozuyor. Marca gazetesi gerçekten çok sert. Yani Marca gazetesi adeta operasyon çekti Enrique Riquelme'ye ve bundan sonra da Riquelme'nin o seçimi kazanma şansı bence kalmadı. Çünkü bir yalan attı ortaya ve Perez'in önünü açtı. Tabii ki Mourinho da gidecekler, kalacaklar. Hep böyle tartışıldı Arda'nın sistemi, Arda Mourinho'nun sistemine oturur mu, oturmaz mı? Mourinho gideceklerin listesini vermiş. Camavinga başında görünüyor. Rodrigo, Franco Mastantuono şu büyük umutlarla gelmişti. Fran Garcia, Raul Asensio, Dani Ceballos. Bu isimleri zaten en sıkıntılı bölgelerdeki futbolcular bunlar. Real Madrid'in bu bölgelere kesinlikle transfer etmesi gereken noktalar. Onların hepsini gönderecek Mourinho şimdiden listesini vermiş. Şimdi bu listede Arda Güler yok. Yani Arda Güler'i sisteminde tutacak. Tabii ki şöyle de bir haber var. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti Jose Mourinho. Yani şöyle söyleyeyim, burada ona verilen cezalar insani değil diye böyle büyük uluslararası bir mahkemeye gitti. TFF'yi daha doğrusu. Ama tabii ki TFF demek Türkiye demek. Türkiye'yi. Yani bu sürecin sonunda Arda Güler'in de Türk olması kendi ikili ilişkileri arasında bir sıkıntıya dönüşür mü dönüşmez mi? Bu artık Mourinho'nun Madrid'in başına gelip Dünya Kupası'nın bitip antrenmanlara başlaması zamanında anlayabileceğimiz bir şey ama umarım Arda için hayırlısı olur diyeyim şimdiden. Ve CS dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı. Arda ve Kenan listede. Orada önemli isimler var. Tabii ki Lamine Yamal birinci sırada 358,1 milyon euro değerle. Erling Haaland 227,3 milyon euro değerle ikinci sırada ve üçüncü sırada da Mbappe var. Tabii ki Mbappe ile Haaland arasında büyük bir uçurum var. 165'e iniyor 222'den bu sayı. Ve 7. sırada da 133 milyon euro değerli Kenan Yıldız var. Ve listenin 9. sırasında da Arda Güler var. 124,8 milyon euro değeri var Arda Güler'in. Yani o Transfermarkt'taki 90 milyon euro genelde haberlerde onlar kullanır falan ama CS daha resmi, daha uluslararası, daha genel geçerliği olan bir kuruluş ve burada Arda Güler'in değeri 124,8 milyon euro olarak gösterildi. 10. sırada da Pau Cubarsí var. Yine Barcelona'dan 124,6 milyon euro. Peki şimdi gelelim Avrupa basınında Arda Güler hakkında yazılanlar, çizilenler. Önce La Liga tabii ki resmi web sitesinden bir açıklama yaptı. En güzel gol, yılın golü 2025-2026 sezonu Arda Güler'in Elche'ye karşı attığı 68 metrelik gol. Ne demişler? Mart ayının en iyi golü olarak seçilen orta sahadan attığı unutulmaz pozisyon La Liga eSport 2005-2026
en iyi golü ödülünü kazandı. Yani Mart ayının en iyi golü aynı zamanda sezonun da en iyi golü oldu diyorlar. Real Madrid'li oyuncu hassasiyet, vizyon ve cesareti mükemmel bir şekilde özetleyen bir anla bir kez daha zafer kazandı diyor. Mart ayının en iyi golü seçildikten sonra Arda Güler'in golü şimdi de sezonun en iyi golü olarak tescillendi. La Liga eSport'ta sezonun en büyük sanat eserlerinden biri olarak da yerini aldı demiş. İspanyol basınına geçiyoruz. Mundo Deportivo, La Liga Arda Güler'e ödül verdi başlığını atmışlar. Arda Güler, La Liga tarafından sezonun en güzel golüne layık görüldü. Bu ödül Elche'ye karşı orta sahanın ötesinden attığı gol için verildi. Bu gol daha önce Mart ayının da en güzel golü seçilmişti diye eklemişler. Şimdi de sezonun en güzel golü oldu. Arda Güler UEFA'dan bir ödül de aldı. Türk oyuncu 14 maçta forma giydi ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldığı son Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan, en iyi oyuncusu seçildi demişler ama en iyi çıkış yapan ayrı bir kategori var. Onu verdiler. Ve Real Madrid web sitesi, tabii ki resmi web sitesinden de Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yapıldı. Arda Güler'in Elche'ye karşı attığı muhteşem gol La Liga sezonunun en iyi golü seçildi dedi Real Madrid. Ve nereye geçiyoruz? İngiltere'ye, BBC'ye. Şimdi zaten benim de bu videonun kapağında bahsettiğim İspanyol basını ayıp etti. Yani AS gazetesinde çok küçücük bir yerde vermişler. Markada ben göremedim. Belki de benim gözümden kaçtı ama ne AS'ın ne markanın sosyal medya hesaplarında, mesela Instagram hesabında bununla ilgili bir paylaşım dahi yapılmadı. Ne hikaye atıldı, ne bir post atıldı, ne bir şey. Yani bu sizin liginiz ve liginizin bir ödülü bir oyuncuya gidiyor. Bu kadar sessiz kalınması, acaba aklıma da hemen de kötü niyet düşünmek istemiyorum. Acaba şimdi Dünya Kupası başlayacak, özellikle basın aşırı bir mesai yapacak. Öncesinde belki bazı personeller izne çıkmıştır, her şeye yetişemiyorlardır diye düşünmek istiyorum. Ve bu kadar, yani İspanyol basınında ben sezonun tamamında biliyorsunuz benim videolarımı. Zaten Avrupa basını, İspanyol basını çalışıyorum. Yani her olayda bir sürü makaleler, yazılar yazılan Arda Güler hakkında bu kadar az, yani bir ödül almış, La Liga'nın ödülünü almış, bu kadar az haber olması gerçekten şaşılacak olay diyorum. Yorumu da sizlere bırakıyorum kıymetli dostlar. İngiltere'ye geçiyoruz. BBC. Türk milli futbolcu Arda Güler'in La Liga'nın 28. haftasında attığı gol La Liga'da yılın golü seçildi demiş. Vuruşun 68.6 metreden yapıldığı vurgulandı ve Real Madrid oyuncusu kesinlik, vizyon ve cesareti somutlaştıran dahiyane bir anla yine öne çıktı ifadeleri kullanıldı demiş BBC. Sonra da golü anlatmış. Elche kalecisinin önünde olduğunu fark ederken orta sahanın çizgisinin de çok gerisinden bir noktadan yaptığı vuruşlar topu ağlara göndermişti. Şimdi de Dünya Kupası'nda büyük bir heyecan onu bekliyor demiş. Şimdi Fransa basınına geçiyorum. Açıkçası Fransa basınında L'Equipe bununla ilgili sıradan bir haber yapmış. Yani zaten beklenen de bu. Yani La Liga'da yılın en iyi golü Arda Güler'e verildi. Tamam, yani bunu duyurmak, Fransızlara duyurmak, olay bu. Fransa'dan beklediğimiz bu zaten. Le Dapin gazetesi şöyle bir haber yapmış. Asıl ilgimi çeken de bu oldu Fransa ile ilgili. Messi, Yamal, Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken 20 yıldız diye bir sıralama yapmışlar ve onlarla ilgili yani yan tarafta da zaten görselini gördüğünüz haber o. Arda Güler bu listede 4. sıradan yer vermişler. Yani Messi, Yamal, Ronaldo vardı. İlk 3'te Ronaldo da yoktu. Ronaldo biraz da 6'da 7'deydi. Yani sıralaması muhtemelen rastgele, editörün rastgele bir yapımıyla o sıralanmış ama 20 yıldızı izleyin, içlerinde de Arda Güler var. Şöyle de bir şey yazmışlar. Arda Güler sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri. Henüz 21 yaşında olan Real Madrid orta saha oyuncusu bu Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken genç oyunculardan biri. Türkiye'nin 2002'den beri ilk Dünya Kupası ve o yıl sadece yarı finale kadar yükselmişlerdi diye not atmışlar. Ayrıca Arda Güler kendi oynadığı liginin de sezonun en iyi golünü attı diye de tamamlamışlar. La Dapin gazetesinde altta bunları yazmışlar. Almanya'da şimdi uzun bir haber var. Zaten bu da videomuzun son haberi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Almanya basınından. Liga Balt gazetesi Arda Güler'in 68 metreden attığı muhteşem gol La Liga'da yılın golü seçildi diye başlık atarak bir haber yazmışlar. Ama
Gerçekten bu habere ben şöyle bir isim verdim. Düşman çatlatan haber. Bakın neden? Okuyorum. Arda Güler'in Real Madrid'in Elche karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette 68 metreden attığı sansasyonel uzak mesafe golü İspanya La Liga tarafından resmi olarak sezonun golü seçildi. Bu golle genç Türk futbolcu birçok kişinin muhtemelen başaramayacağına inandığı Los Blancos'taki yani Real Madrid'deki çıkışını nihayet gerçekleştirdiğini bir kez daha kanıtladı diye bir spot yazmışlar. Liga gazetesinde. Sonra da devam etmişler. Uzun uzun Arda Güler'in işte geçtiğimiz yıl Dünya Kulüpler Kupası sezonundan yaptıklarını anlatmışlar. Oraları zaten ben okumuyorum, gerek yok. Ama şuradan sonrasını okuyayım. Genç Türk oyuncu önce Xabi Alonso daha sonra da Alberoa yönetiminde Real Madrid'in orta sahasında düzenli olarak ilk 11'de yerini sağlamlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda piyasa değerini de ikiye katlayarak 90 milyon euroya ulaştı. Ki CS verisinde artık biliyorsunuz 124 oldu. Dahası La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü performansları sol ayaklı oyuncuyu yaklaşan Dünya Kupası'nda da izlenmesi gereken isimlerden biri olarak birçok futbol severin radarına yerleştirdi. Bu şüphesiz ki bu oyun kurucunun bu sezon attığı harika gollerden özellikle de Elche'ye karşı attığı inanılmaz 68 metrelik golden kaynaklanıyor. Bu gol La Liga tarafından da resmen sezonun golü seçildi. Önce Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkışını yapan oyuncusu oldu. Şimdi de sezonun ödülü ona yazıldı demişler. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi sürecini anlatmışlar. Oraları da hızlı geçiyorum. Arda Güler Dünya Kupası'nın potansiyel yıldız adaylarından biri olarak not düşüp şöyle devam etmişler. Oyuncu ve Türkiye milli takımının ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndaki heyecanı bu tür haberlerle azaltacak gibi görünmüyor. Tam tersine bu tür başarı haberlerini daha da arttıracak. Birçok taraftar bu onun ilk Dünya Kupası olacak ve henüz 21 yaşında olmasına rağmen Arda Güler'den büyük şeyler bekliyor. Bununla birlikte bu görüntüler gerçekten ilham verici. Yani golün görüntüsünü vermişlerdi. Ben onu tabii burada veremiyorum çünkü telif yasaları var. Onlar onu bir şekilde aşmışlar. Sahada Türk formasıyla olağanüstü anlar yaşatıyor. Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında da bunu çok net gördük. Eski Fenerbahçe oyuncusu güçlü performansıyla bir kez daha eski stadında taraftarların gözünün pasını sildi. Burasını ben söyledim, gözünün pasını sildi. Çünkü onlar başka bir deyim kullanmışlar. Ben onu Türkçeleştirdim. Açık böyle bir şey, böyle bir anlama geliyor. Türkiye'de de turnuvaya olan beklenti açısından doğal olarak Arda Güler için çok daha başarılı olacağına inanılıyor demişler Dünya Kupası'nda Almanlar. Evet, haberlerimiz bunlar. Evet, gerçekten de sadece Arda Güler değil. Yani ben milli takımımızın ya en azından 2002'yi hatırlayan biriyim. Evet, çocuktuk, küçüktük, okulda izliyorduk yani. O zamanlar ortaokula gidiyordum. Okulda izliyorduk ama sonuç olarak 2004-2005'ten beri futbolu daha başka bir bakış açısıyla izliyorum. Milli takımımızı takip ediyoruz. Ben hiçbir dönemimizde bu kadar her bölgede gerçekten iyi oyuncularımızın olduğu. Bakın iyi dönem mesela 2008 dönemimiz de çok iyiydi ama evet o ileri uçtaki mükemmel oyuncuların arkada belki veyahut da onların yerine yedekten girecek oyuncular onlar kadar etkili olamayabilirdi. Olamıyorlardı da bazen. Bunu zaten gördük ama 2008'de de o güçlü kadroyla farklı bir hikaye yazdık. Ben o dönemden beri milli takımımızın en iyi kadrosunun olduğu dönem olduğunu düşünüyorum. Hatta 2008'in bile üstündeyiz. Çünkü aşağı yukarı her bölgemizde yıldız statüsünde oyuncu var. Her bölgemizdeki oyuncu birbirini aratmıyor. Yani yedekten gelecek oyuncular da birbirini aratmıyor. Yani acayip bir kadro. Evet, bir forvet sıkıntımız var. Elimizde Deniz Gül var ki bence potansiyeli çok yüksek ama o potansiyeli bir türlü ortaya çıkaramadı. Porto'da da çıkaramadı. Çıkarmasını ümit ediyorum ve çıkaracağını da düşünüyorum açıkçası. Çünkü o potansiyel inanılmaz var. Çok iyi yer tutuyor. Çok iyi alan bilgisine sahip. Sadece işte o oyuna girişlerde biraz daha işte Icardi gibi, biraz daha John Duran'ı ben çok beğeniyordum. Gerçekten yani Türkiye'den örnek vermeye çalışıyorum özellikle. Böyle isimler gibi biraz daha o oyunun içine girmesi gerekiyor. Yani
Kuzey Makedonya maçında da gördük. Birazcık Deniz Gül sahanın içerisinde sönük kaldı. Cümlelerimi böyle seçe seçe şey yapıyorum. Yani affedersiniz, o yüzden böyle yavaş yavaş konuşuyorum. Çünkü seçiyorum yanlış bir cümle kullanmayayım diye. Evet, bunları yaşadık. Bakalım neler de yaşayacağız Dünya Kupası'nda. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.